Merhabalar, Rengarenk Sutla Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine ip kopartmadan yapacağımız tek parça halinde ama sanki motif motif örüp eklemişiz gibi duran bir model çalışacağım. Mısır pamuğundan bir ipliğim var. 2,5 milimetre tığ kullanacağım. Örgüyü örerken öncelikli olarak 6 tane zincirle başlıyoruz. 6. zinciri çektikten sonra ilk çektiğimiz zincirin içerisinden tığımızı batıp ilmek kaydırıyoruz ve bir tane halka elde etmiş oluyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımıza ipi 2 sefer dolayıp halkanın içerisine batıyoruz ve bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tığ ipi tek seferde dolayabilirsiniz. Yine üçlü trabzan yapacak şekilde. Ben biraz daha uzun durduğu için 2 sefer dolamayı tercih ediyorum. Araya 3 zincir çekiyoruz ve yine aynı halkanın içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı halkanın içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Başta çektiğimiz 4 zinciri ilk trabzan sayarsak aralarda üçer zincirli toplam 8 tane üçlü trabzan elde etmiş oluyoruz. Yani zincir 1 artı 7 toplam 8. Bu şekilde trabzanlarımı tamamlıyorum. 8. trabzanı da yaptıktan sonra 3 zincir çekip başlangıçtaki 4 zincirin üçüncüsünün içerisine batıp göbekteki halkamızı tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde ilmek kaydırıyorum. Hemen takip eden boşluğa ilmek kaydırıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Tığıma bu sefer ipi 3 sefer doluyorum ve bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Tığıma yine ipi 3 sefer doluyorum. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha dörtlü trabzan örüyorum. Bir sefer daha işlemi tekrarlıyorum. Zincirle birlikte toplamda 4 tane dörtlü trabzan elde ediyorum. Şimdi araya 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğun içerisine batıp yine 4 tane dörtlü trabzan yapıyorum. İpimi her seferinde 3 sefer doluyorum ve 1, 2, 3, 4 seferde ikişerli gruplar halinde çıkartıyorum. Şimdi dörtlü trabzan grubundan sonra 12 tane ilmek çekiyorum bu sefer. Köşe yapıyorum. Kenarları yaparken 4, köşeleri yaparken 12 tane ilmeğimiz oluyor. 12. ilmekten sonra tığıma yine 3 sefer ip doluyorum. Takip eden boşluğun içerisine 4 tane dörtlü trabzan örüyorum. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü örüyorum. Ve 4. trabzanımı örüyorum. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğun içerisine batıp 4 tane dörtlü trabzan yapıyorum. Yapraklar dörtlü trabzanlardan oluşuyor. Burada hızlandırılmış olarak bakacak olursak araya 12 zincir çekip 4 tane dörtlü trabzan, 4 zincir çekip 4 tane dörtlü trabzan yapıyorum. Şimdi ikili yaprak gruplarından üçüncüyü yaptıktan sonra 29 tane zincir çekip ikinci çiçeğimi başlayacağım. Bu çiçeğimde 2 tane boşluğum kaldı tepede. Şimdi buradan son çektiğim zincirden geriye doğru sayıyorum ve 6. boşluğun içerisine tığımı batıp ilmek kaydırıyorum. Devamında 4 sefer daha ilmek kaydırıyorum. Ve ipimi burada öne alıyorum. 3 tane zincir çekiyorum.
tığma ipimi 2 sefer dolayıp bir tane üçlü trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi 2 sefer dolayıp bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tıpkı bir önceki çiçekte yaptığımız gibi göbekte toplam 8 tane üçlü trabzanımız olacak. İlkini ilmek kaydırarak yapmıştık. 7 tane daha aralarda üçer zincir çekerek üçlü trabzan örüyorum. En son trabzandan sonra 3 zincir çekiyorum ve başlangıç noktasına bakın batıp arkada çektiğimiz 29. zincirin de ilk boşluğuna batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. Takip eden zincirin de içinden batıyorum. İkisinden bir ilmek kaydırıyorum. Ve sonra yine 29 zincirlik kısma geliyorum. Burada 6 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Ve yaprağın ilk çektiğim 6 zincirlik kısmı vardı. O kısım buna tekabül etmiş oluyor. İlmek kaydırma işlemini bitirdikten sonra yine örgüyü böyle arka tarafa atacağım. Bakın burada 12 tane zincirim kaldı. İpi öne aldım. Tığıma 3 sefer ip doladım ve bir tane dörtlü trabzan ördüm. Yine 3 sefer ip doladım. Bir tane dörtlü trabzan ördüm. Yine 3 sefer ip doladım ve dörtlü trabzan ördüm. 4 tane trabzandan oluşan yaprağımı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Bakın şu şekilde son yaptığım iki yaprak arasındaki 4 zincirin ortasına batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Takip eden boşluğun içerisine 4 tane dörtlü trabzan örüyorum. İki çiçeği birbirine bağlayan ilk kısmı yapmış oluyorum böylece. Dördüncü dörtlü trabzandan sonra arada benim 12 zincirim vardı. Böldüm ikiye. 6 tane zincir çekiyorum. Ve takip eden 12 zincirlik köşenin orta noktasına batıyorum. İlmek kaydırıyorum. 12 zincir daha çekiyorum. Ve bir sonraki boşluğun içerisine 4 tane dörtlü trabzan örüyorum. Dörtlü trabzanları yaparken de her seferinde tığıma ipi 3 sefer doluyorum. Şimdi burayı örelim. Bakın. 4 tane dörtlü trabzan ördükten sonra yine ilk çiçekteki ekleme noktasına kadar aynı sayılarla devam ediyorum. Yani önce 4 zincir çekiyorum, 4 tane dörtlü trabzan yapıyorum, 12 zincir çekiyorum, 4 tane dörtlü trabzan yapıyorum, 4 zincir çekiyorum ve son yaprağa da 4 tane dörtlü trabzan yapıyorum. Yine 29 tane zincir çekip 6. boşluğun içerisine ilmek kaydırarak göbek boşluğumu oluşturuyorum. 4 sefer daha ilmek kaydırıyorum. İpimi şu şekilde öne alıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve yine diğer çiçeklerde olduğu gibi 8 tane üçlü trabzan olan çiçeğimin göbek kısmını yapıyorum. Aralarda 3'er tane zincir, toplam 8 tane üçlü trabzan. Son 3 zincirimi çekiyorum ve başlangıçta çektiğim, bakın ilk zincirin tepe noktasına battım. Hemen arkasındaki zincire battım. İkisinden bir ilmek kaydırdım. Yandaki boşluğa battım. Takip eden zincire battım. İkisini bir ilmek kaydırdım ve zincir üzerinden 6 sefer daha ilmek kaydırma işlemi yapıyorum.
Yine bu çiçeğimin ilk yaprağının 6 zincirden oluşan ilk trabzanı oluyor. İpi öne alıyorum. Yine tığıma 3 sefer ip dolayıp 3 tane dörtlü trabzan örüyorum. Toplam dörtlü trabzan sayısını 4'e tamamlıyorum. Çiçeğin mantığı bu şekilde devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. Bundan sonra dikkat edeceğimiz kısım sadece çiçeği nerelerden diğer çiçeğe birleştireceğimiz. Dördüncü trabzandan sonra 2 zincirimi çekiyorum. Bir öncekinde olduğu gibi aradaki 4 zincirlik kısma tığımı batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Takip eden boşluğun içerisine 4 tane dörtlü trabzan örüyorum. Dördüncü dörtlü trabzandan sonra da yine köşe birleştirmesine gelmiş olacağım. 6 tane zincir çekiyorum. Ve 12 tane zincir olan diğer köşeye batıp ilmek kaydırıyorum ve çiçeğimi yine buradan 6 zincir daha çekerek birleştirmiş oluyorum. 4 tane dörtlü trabzan yapıyorum. Araya 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa 4 tane dörtlü trabzan yapıyorum. 12 zincir çekiyorum. Sonraki boşluğa 4 tane dörtlü trabzan yapıyorum. 4 zincirden sonra yine 4 tane dörtlü trabzan yapıyorum ve birleştirme noktasına geliyorum. İstediğiniz boyutta hangi ürünü örecekseniz bu şekilde yan yana çiçeklerimizi yapıyoruz ve şimdi üst sıraya geçiyoruz artık. Şimdi burada 12 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi 3 sefer dolayıp 2 tane boşluğum kaldı. İlkine batıyorum. 4 tane dörtlü trabzan yapıyorum. Dördüncüyü de yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Son boşluğum içerisine de 4 tane dörtlü trabzan örüyorum. Ve şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Çiçek başlangıçlarından 12 tane benim zincirim vardı. Kalan. Bunun orta noktasına yine batıp bakın şöyle ilmek kaydırıyorum. Yine 6 tane zincir çekip yandaki çiçeğin kalan 2 boşluğunun ilkine batıyorum. 4 tane dörtlü trabzan örüyorum. Sonra yine 4 tane zincir çekip son boşluğa da 4 tane dörtlü trabzan yapacağım. Sıranın başına kadar da bu şekilde bu sayılarla devam ediyor olacağım. En başa geldik. Şimdi burada 6 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi 4 sefer doluyorum ve ilk çektiğim 6 zincirim vardı başlangıçta. Onun tepe noktasına batıp 1, 2, 3, 4, 5 seferde ikişerli gruplar halinde tığımdaki ipi örüyorum. Şimdi bir üst sıraya geçerken sadece ilk çiçeğin başlangıcını 23 zincirle yapıyorum. Burada arada 6 zincire ihtiyacım var çünkü. Birleştirmelerdeki püf noktalarını bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Yine çiçeğin mantığı aynı. 23 zincir çektikten sonra geriye 6 zincir sayıyoruz. 6. zincirin boşluğuna batıp ilmek kaydırıyoruz. 4 tane daha ilmek kaydırdıktan sonra ipimizi öne alıp
Yine göbek kısmına 7 tane daha üçlü trabzan örüyoruz. Aralarda 3'er zincir var. Ve sonrasında yine 2 sefer ilmek kaydırmayla yandaki boşluğun içerisine geliyoruz. Buradan da ne yapıyorduk? 6 tane ilmek kaydırıp 4 tane daha dörtlü trabzan yapıp 2 zincir çekiyoruz ve yine gördüğünüz kısımda ilmek kaydırma yapıyoruz. Sonraki boşluğun içerisine yine 4 tane dörtlü trabzan örüyoruz. Burada sadece 2 yapraktan birleştirme olacak. 6 zincirimizi çekiyoruz. Şimdi şöyle bir birleştirme noktamız oldu. 4 tane 6 zincirin olduğu 5. 6 zincirlik kısmı birleştirdik buraya ilmek kaydırmayla. Tekrar 6 tane zincir çekiyoruz. Takip eden boşluğun içerisinde 4 tane dörtlü trabzan örüyoruz. Sonrasında 4 zincir çekip takip eden boşluğa 4 tane dörtlü trabzan yapacağız. Ve buraya geldikten sonra da yeni çiçeğimizin başlangıcını buradan yapacağız. Bakın bu şekilde. Yeni çiçeğimizi ilk yaprağa kadar ördük. Şimdi şu noktalardan birleştirme yapacağız artık. Önce 2 zincirle yandaki çiçeğin 4 zincirlik ara boşluğuna 2 zincir daha çekiyorum. 4 tane dörtlü trabzanımı yapıp 6 zincir çekiyorum. Ve 6 zincirleri birleştirdiğim noktanın artık bu son birleştirme kısmı oluyor. 6 zincir daha çekiyorum. Bir tane daha yaprak yapıyorum. 4 tane dörtlü trabzanlı. Yan kenarını birleştirdim. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Alt sıradaki 2 yaprak arasındaki 4 zincire batıyorum. 2 zincir çekiyorum. 4 tane dörtlü trabzanımı yapıyorum. Ve buradaki çiçeğimin de 6 zincirlik kısmına yine 6 zincirle bağlıyorum. Arada da böyle bir çiçek motifi çıkmış oluyor. Bir ana büyük çiçeğimiz var. Bir de 4 çiçeğin birleşim noktasında 6 zincirlerden oluşan bir çiçeğimiz daha olmuş oluyor. Bu 6 zincirlik birleştirmeyi de yaptıktan sonra 4 tane dörtlü trabzan, 4 tane zincir, 4 tane dörtlü trabzan örüyoruz yine. Ve yandaki çiçeğin birleştirmesine de yine buradan başlamış oluyoruz. İlk çiçekte başlangıçta 23 zincir çekmiştik. Bundan sonraki çiçeklerde hep 29 zincir çekiyoruz sıra sonuna kadar. Daha sonra da solda kalan kenardaki kalan 2'şer tane bizim boşluğumuz vardı. Bunların içerisine de yine dörtlü trabzanlar ve takip eden zincir sayısına göre zincirlerimizle birleştirmelerini yapıyoruz ve modelimiz bu şekilde bitmiş oluyor. Ben çok severek ördüm ve bundan da bir crop tasarımı yaptım. Bununla alakalı bir video daha paylaşıyor olacağım. Umarım benimle birlikte örüp keyifle kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.